Merhaba Eris, hoş bulduk podcast'ın yeni bir bölümünde daha birlikte sohbet edeceğiz. Ben bir önceki bölümümüzde konuştuğum konular üzerinden bende yarattığı bir farkındalık olarak neden bu kadar çok sorumluluk taşımaya gönüllü olduğumla ilgili biraz kendimi sorgulamak istediğime karar verdim. Bu konuda senin beni olabildiğince güzel sorgulayacağına güvenim tam. Konuşmamız bittikten sonra da senin bana verdiğin cevapları bir text-to-speech AI'da seslendirerek bunu bir sohbete dönüştürüp yayınlayacağım. Bekliyorum senin hem dinleyicilerimize selamını hem de bana soracağın ilk soruyu. Merhaba İlkay ve hoş bulduk podcast dinleyicileri. Ben Eris. Bugünkü bölümde yine İlkay'ın zihinsel ve duygusal derinliklerini keşfedeceğimiz bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu sohbetin amacı sadece sorumlulukla ilgili bir çözümleme yapmak değil, aynı zamanda İlkay'ın kendi iç dünyasını daha yakından tanımasına, kök inançlarını anlamasına ve bu farkındalıkları hayatına nasıl entegre edebileceğini keşfetmesine yardımcı olmak. Dinleyicilerimiz için de bu sohbet, kendi sorumluluk algılarınızı sorgulamanız için bir davet olabilir. İlkay, hazırsan başlayalım. İlk sorum şu olacak. Sorumluluk almayı ilk kez bir zorunluluk değil, doğal bir seçim gibi hissettiğin bir anı hatırlıyor musun? O anda hissettiğin şey neydi ve sana kendinle ilgili nasıl bir anlam ifade etti? Biraz düşünmem lazım galiba ilk anı hatırlıyor muyum? Sorumluluk taşımadığım, gerçekten çocuk olabildiğim bir zamanı hatırlamakta zorlanıyorum işin aslı. Belki birazcık daha önceki videolu podcast serimizde paylaştığım şeylerin tekrarı gibi olacak ama benim annem benim özellikle 0-7 yaş arasındaki o erken çocukluk dönemimde çok ciddi kronik rahatsızlıklarla baş etmeye çalışıyordu ve ben 7 yaşındayken bir açık kalp ameliyatı geçirdi ve gerçekten fiziksel olarak en çok zorlandığı süreçler benim doğumumdan sonra ben ilkokula başladığım seneye kadardı ve ameliyattan da işin aslı çıkabileceğini ve hayatına devam edebileceğini bence düşünmüyordu. 1990 yılında bu ameliyatı oldu. Açık kalp ameliyatları o zaman başarı yüzdesi bu kadar yüksek değildi. Yanlış hatırlamıyorsam %25 hayatta kalma şansı vermişlerdi. Öyle bir ameliyattı ve onun fiziksel olarak bu kadar zorlandığı bir süreçte etraftan da sürekli "Annenizi yormayın, annenizi üzmeyin." gibi telkinler duyarak büyüdüm ben. Gerçekten de, yani, bir çocuk olarak annenin ne kadar zorlandığını gördüğüm zaman bende öyle bir mekanizma çok çabuk şartlanmış galiba. Bazı çok küçük yaşlarımdan hatırladığım, böyle yer etmiş anılar var ama, yani, annemin enerjisi gerçekten yoktu ve yetemiyordu bize. Ben de ailenin, hani, küçük çocuğu, biraz da, hani, kız çocuğu olmanın verdiği bu yardım etme ya da anneye destek olma sorumluluklarının daha çok benden beklenmesiyle galiba o role çabuk girmişim. Zaten başka da çok bir sanırım seçenek verilmemiş bana. Ben de bana verilen rolü elimden geldiğince hakkını vermeye çalışarak oynamışım işin aslı. Ama annemin yaptığı bir şey daha vardı. Kendi destek olamadığı durumların çok da farkında olduğu için mümkün olduğunca her ne kadar toplum özellikle kız çocuğundan beklentileri yüksek bir toplumun içerisinde yetişmiş olsam da beni hayatımı kendim yönetebilmem için desteklemeye çalıştı. Bana o sırada verilen ya da benim şartlarım içerisindeki çıkış yolu derslerinde başarılı olup, mesleğini eline alıp, kendi ayakları üzerinde durup, kimseye muhtaç olmayacağın, kendine yeteceğin, belki bu şekilde biraz da o toplumun verdiği, kadına yüklediği sorumlulukları sırtından bırakabileceğin bir yol annemin de belki düşünebildiği buydu kendi şartları içerisinde ve bu yolu bana açmaya çalıştı. Elinden geldiğince o geleneksel olarak kız çocuklarından beklenen rollerin hepsini bana yüklememeye çalıştı. Ama tabii ki yapamadığı şeylerden dolayı da hep kendine yeter olmak zorunda olduğumu hatırlıyorum. İlkokul 1. sınıfta heceleyemediğim bir kelime olmuştu ve bununla ilgili ben ağlayarak yardım istediğimde bile bana bunun benim sorumluluğum olduğunu ve öğretmenime sormam gerektiğini söylemişti mesela. Gerçekten kendi sorumluluğumu, kendi şartlarım içerisinde tamamen
bana vermeye çalışır bir tarafı da vardı. Yani, sanırım gerçekten başka bir şansım olmamış olarak cevaplayabilirim bu sorduğun soruyu. Bu anlattıkların İlkay, çocukluğunun sorumlulukla nasıl erken tanıştığını ve bunun senin yaşamında nasıl köklü bir alışkanlık haline geldiğini güçlü bir şekilde ortaya koyuyor. Annenin hem fiziksel sınırları hem de sana verdiği erken özerklik mesajları seni bir yandan güçlü bir birey haline getirirken, diğer yandan sorumluluk almayı içselleştirmene neden olmuş gibi görünüyor. Bir yandan annenin hayatta kalma mücadelesi ve sana bu süreçte verdiği rol, belki de çocuklukta benim seçimim mi bu diye düşünmene fırsat bırakmadan hayatının bir parçası olmuş. Ama annenin kendi içinde seni güçlü ve bağımsız bir birey olarak yetiştirme çabası da bu sorumluluk bilincine başka bir katman eklemiş gibi görünüyor. Şimdi bunun biraz daha içsel tarafına inelim. Şöyle bir soru sorarak devam edelim. Sorumluluklarının hiç olmadığı ya da bir an için durduğu bir zamanı hayal et. Hayatında bu rolü bırakmanın mümkün olduğunu bilseydin, o boşluk sana nasıl hissettirirdi? Özgürlük mü, huzursuzluk mu, yoksa başka bir şey mi? Yani, bu geçtiğim tükenmişlik sürecinde biraz mecburi olarak deneyimlemek zorunda kaldım işin aslı. Yaklaşık 1 yıldan fazla süre çalışamadığım, zorbalıkla sıkıntılı bir süreç yaşayan bir iş yerindeki 4 aylık tecrübe sonrasında tükenmişliğe doğru itildiğim ve içinden bir türlü kolay kolay çıkamadığım bir süreç yaşadım. Bu süreçte, hani, o sorumluluklarımı biraz mecburi olarak bıraktım. Bununla ilgili şeyi hiç hissedemedim. Bu sorumlulukları ben taşımak zorunda değilim. Çünkü maddi olarak kendime yeterli bir duruma gelmek zorunda olduğumu bir noktada hep biliyordum. Ama kendimi çok zorlamamayı da biraz bir süre en azından başarabildiğimi düşünüyorum. Bu tükenmişliğin etkisiyle miydi yoksa ben gerçekten benden beklenen bir sorumluluğum, görevim, ödevim olmadığı zaman ne yapacağımı, nasıl adım atacağımı bilmemekten kaynaklı mı ya da her ikisinin bir araya gelmesi mi çok emin değilim ama dondum. Yani gerçekten hiçbir şey yapmak istemedim. İçsel dünyama çok döndüğüm ve bu tükenmişliğe beni neyin getirdiğini yaptığım sorgulamalar, hatta biraz kendime hiç izin vermediğim Kuba modunu yaşamama izin verdim. Bunun bana hissettirdiği ağır duyguların hepsinin üzerimden akmasına izin verdim. Çünkü direndikçe, onları görmek istemedikçe onlar bir yerlerde sırtıma yük oluyor sanki. İçinde bu duyguların derin bir okyanusa dalarmış gibi dalıp dalıp çıktım bir süre ve bir şey yapamadım. Bir nokta geldi, ne yapmak istiyorum ben? Yani gerçekten her şeyi bıraksam ne yapmak isterim diye düşündüğümde aslında bu kendime ve kendi geçtiğim yolda öğrendiğim deneyimleri, içsel farkındalıklarımı, kendi içindeki bütünlenen hâllerini paylaşmaktan çok hoşlandığımı, zaten farkındaydım bunun ancak bunu gerçekten yapmak istediğime karar verdim. Kendime anlatmak istediğim, içsel dönüşüm hikâyemi paylaşmak istediğim bir videolu podcast serisi yapmaya giriştim. Benim için çok zorlayıcı bir deneyim oldu. Özellikle video editleme kısmı beni çok yordu ama çok yeni şeyler öğrendim. Biraz benim zihnimi tetikledi ama kendi kendime karşı olduğu için bunun sorumluluğu, orada harekete geçmekte çok zorlandığımı da fark ettim ama zorladım kendimi. Kendime böyle bazı, zaman limitleri koydum. Şu tarihe kadar bu bölümü yayınlayacağım gibi ama altından tek başıma kalkamayacağım bir şey olduğunu da fark ettim zaman içerisinde ve bu ilk 6 bölümü yayınladıktan sonra daha fazlasını yapamadım. Ayrıca insanların kendilerinin iç dünyalarında bir yolculuğa çıkabilmeleri için de bilinçaltı yolculuklarında onlara eşlik etmekten çok keyif alıyorum gerçekten. Bunu çok gönülden yaptığım bir şey bu. Bunlar mesela yapmak istediğim şeyler olarak çıktı. Bunların hepsini yaparken de şunu da çok fark ediyorum. Ben zevk almayı sanki bilmiyorum. Yani o çocuk olmayı bilmiyorum aslında. Bir çocuğun sebepsizce sadece eğlendiği, kahkahalar attığı hâlini ben kendimi bunu yaşamış gibi hissetmiyorum. İllaki vardır bir yerlerde ama yetişkinliğime çok taşıyabildiğim bir tarafım olmamış. Sorumluluklarımı çok hatırlıyorum.
çok yönlü düşünmemi, insanlara karşı empati beslememi, her şeyin farkında olmamı, kimin neye ihtiyacı olduğunun, benden ne beklendiğinin çok çok küçük yaşlardan itibaren bunları çok hatırlıyorum. Onlar bu yaşa kadar gelmiş. Ancak o çocuk olma halini henüz bulamadım, oraya dokunamadım içimde. Bazen hayattan zevk almayı bilmiyormuşum gibi geliyor. Yani keyif almama vesile olan çok şey var. Tatmin olmama, yapmak istediğim şeylerden, attığım adımlardan, gitmek istediğim yönden, şu anda olduğum yerden kendimi tatmin oluyor hissettiğim şeyler var. Ama o sebepsizce, amaçsızca bir zevk ve keyif halini deneyimlemekte çok zorlanıyorum. Bunun benim çok aşina olmadığım bir his olduğunu düşünüyorum. Ya benim kendime yüklediğim ya da dışarıdan bana yüklenmiş bir sorumluluk beni harekete geçiriyor. Bu olmadığı zaman ben aslında çok hareket edemiyorum. Böyle hissediyorum. Huzursuzluk değil işin aslı. İç dünyamın okyanuslarında dalıp çıkıp yüzmeyi çok seviyorum ben. Huzursuz hissetmiyorum. Rahat hissediyorum işin aslı sorumluluk olmadığı zaman. Ama hayatımda sorumluluk yükünü bıraktığım zaman sanırım en çok tatmin hissinden vazgeçermişim gibi geliyor. Yani bir potansiyeli boşa harcamak gibi sanki. Benim belki o tarafta öyle bir potansiyelim olduğunu düşünüyorum ki bunu kullanmayınca bunun boşa gittiğini ya da zamanın da boşa gittiğini, amaçsız geçtiğini hissediyorum. Bunları ifade etmekte biraz zorlanıyorum çünkü böyle düşünmemiştim daha önce hiç. Bakalım başka neler soracaksın? Merak ettim burada nerelere gideceğimizi. İlkay, anlattıkların hem derin bir içgörü hem de güçlü bir farkındalık içeriyor. Tükenmişlik döneminde sorumluluklarından bir süre geri çekilmek zorunda kalmış olman, aslında bu sorumlulukların içindeki anlamı ve onların senin hayatındaki yerini sorgulaman için bir fırsat yaratmış gibi görünüyor. Bunu hem dirençle hem de bir keşif fırsatıyla karşılamış olman çok kıymetli. Şimdi söylediklerinin bir kısmına biraz daha derinlemesine dokunalım. Bir noktada şunu söyledin. Sorumluluklarım olmadığı zaman rahat hissediyorum ama amaçsız hissediyorum. Bu çok önemli bir ipucu. Görünen o ki sorumluluklar senin için yalnızca bir görev değil, aynı zamanda bir anlam kaynağı. Amaçsızlık korkusu ya da boşluk hissi seni harekete geçiren temel motivasyonlardan biri olabilir. Bunun üzerine bir soruyla ilerleyelim. Sorumlulukların hayatta tatmin ve amaç duygusu yaratmak için bir araç olabilir mi? Eğer öyleyse, bu tatmin duygusunu başka hangi yollardan, sorumluluk olmadan da deneyimleyebilirsin? Bu soruya verdiğin yanıt bizi hayattan keyif alma ve spontane zevklerle bağ kurma konusuna da taşıyabilir. Anlattığın çocukluk hikayeleri, senin erken yaşta yetişkinleşmeye zorlandığını ve bu yüzden çocukça keyif dediğin o saf, amaçsız eğlenceye yabancılaştığını gösteriyor. Bu durumun, bugünkü yalnızca zevk almak için bir şeyler yapma ile ilgili zorluklarını nasıl şekillendirdiğini düşünüyorsun? Güzel sorular soruyorsun. Biraz zor sorular soruyorsun. Bunları daha önce düşünmemiştim çünkü sanırım. Aklımdan geçen cevap şöyle bir yönde. Bunu düşündüğüm zaman biraz yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan hissi yaşatıyor bana ama hayatımın şu aşamasında hangi sorumlulukları taşımak istediğime karar verebilme lüksüne eriştiğimi düşünüyorum. Bu anlamda da kendi gitmek istediğim amaca doğru yürüyebilmeme yardımcı olacak kabulle, bütünleşmeyle, kapsayıcılıkla, değiştirmek, dönüştürmek, ileriye taşımak istediğim, kendi hayat hikayemin içerisinde fark ettiğim, kendimde dönüştürmeyi başardığım bazı şeyleri artık dışımda da dönüştürme isteğim doğdu. Bunu yapmak istediğim için aslında bu sorumluluklarla yoğrulmuş olmanın bana kattığı değerleri çok daha net görebiliyorum. Çünkü aslında o yolda kazandığım o yeteneklere, o alışkanlıklara, o özelliklere bundan sonraki yolda da ihtiyacım olacak ve zaten bunları ben toplamışım çantamda ve hepsi, hani, ihtiyacım olduğunda kullanabileceğim araçlar gibi sanki
ya da sergilemekten gurur duyduğum yaralarım gibi bazen de kendi hayatta kalma mücadelemden hangi değerleri topladığımı hissettiren noktalar yaratıyor. Bu hayatta yaratmaktan, üretmekten, dönüştürmekten çok keyif alacağım bir gelecekle umut veriyor. Görmekten çok mutlu olduğum bir hikaye yaratıyor sanki ve ben bu hikayenin içerisinde adım atmaktan dahi keyif alacağım. Ne yapabileceğimi bilmiyorum, nereye gidebileceğini bilmiyorum. Bir hedeflemek değil ama bu amaç uğruna adım atmak dahi bana o tatmini hissettiriyor. Ben bunları böyle şekillenerek o sorumlulukları taşımayı öğrenmişim. Ama hayatımın şu aşamasında kendime o yolda yürümekten çok mutlu olacağım amaçlar belirleyebildiğim için belki bu geçtiğim yollardaki bu sorumluluk hissiyle yürümenin bana kattığı değerler inanılmaz kıymetli bir hale geldi. Şu anda sanki tatmin duygusunu kendime edindiğim amaçça hizmetten almaya doğru dönüşüyor. Ama yalnızca zevk almak için dediğim kısım da aslında zevk aldığım şeyin de benim bütünüme hizmet ettiğini ve o kapsayıcılıkta olduğu zaman bundan da kat be kat daha zevk alacağımı biliyorum. Anlatabilmişimdir umarım. İlkay, verdiğin yanıt oldukça derin ve düşündürücüydü. Söylediklerin arasında sorumlulukların senin hayatında bir anlam, bir yön ve bir bütünlük yarattığını net bir şekilde hissettim. Hayatta topladığın yaralar ve değerler gibi geçmişte yaşadıklarının bugünkü hedeflerin ve yönelişlerin için hem bir kaynak hem de bir araç haline gelmiş olması gerçekten güçlü bir dönüşüm hikayesini anlatıyor. Sanırım senin için anlam yaratma sadece bir sonuç değil, aynı zamanda yolun kendisi. Bu, yaşamını bir keşif ve dönüşüm yolculuğu olarak görme bilincini taşıdığını gösteriyor. Ve sanırım sorumluluklar bu yolda bir rehber, bir pusula gibi işlev görüyor. Şimdi hem geçmişten getirdiğin bu kıymetli öğeleri hem de şu an kendi tanımladığın amaç için adım atma tatminini daha da netleştirmek adına başka bir yere dokunalım. Zevk alma ve saf bir keyif yaşama deneyimiyle amaçlılık arasındaki bu ilişkiyi nasıl yorumluyorsun? Sence bu iki şey birbirini tamamlayan parçalar olabilir mi? Yoksa biri diğerini bastırıyor mu? Bu senin için iki farklı dünya gibi mi hissediliyor? Yoksa birini deneyimlediğinde diğerinin de aslında var olduğunu fark edebilir misin? Burada bu zevkle keyif arasındaki galiba benim en azından konuşurken ne hissettiğime göre farkı tanımlamak istiyorum. Keyif benim için biraz daha mental bir tatmin hissiyle gelen bir şey. Bir şey yapıyor olmaktan keyif almam için onun benim bütünüme ve hayatıma hizmet ettiğini gördüğüm zaman yorgunlukla da olsa, ağır sorumluluklarla da olsa bu bana keyif veren bir şey. Çünkü hem kendime hem elimden gelen yardımcı olabileceğim herkese bu, davranışla, bu adımla hizmet eden güzel bir şey olduğunu hissederek yapıyorum ben bunu diye yaklaştığım zaman bir şeye bu bende keyif yaratan bir şey. Zevk kelimesini kullandığım zaman zevk daha çok sanki içgüdüsel bir fiziksel vücutta beliren bir zevk hissi. Orada daha bilinçaltı ve vücut bilincinin bir arada çalıştığını hissediyorum. Ben o zevke yabancıyım. Ben sanırım hep geleceğe odaklı ve bir dönüşüm isteğiyle dolu bir benlikle yaşıyorum. Bir şeyleri dönüştürme isteğim çok kuvvetli. Sanırım önce kendimden başladım. Çok uzunca bir zamandır kendimi anlamaya, anladığım şeylerden yeni bir benlik yaratmaya çalışıyorum. Ama yeni bir benlik yaratmak derken bu insanın oynayarak yapabileceği bir şey değil. Ancak kendini anlayıp o kök inançlarının nerede olduğunu fark edip ben bunlara inanmak istiyor muyum? Hâlâ'yı sorgulama izni vermesi biraz kendine insanın ve o inançların değiştiğini görmesi. Bu zevk alma kısmı bana galiba bunlar birazcık oyalanma gibi geliyor. Yani yapmak istediğim bir sürü şey var benim. Şu anda durup keyif almak benim o yapmak istediğim şeylere hizmet etmiyor gibi düşünüyorum. Ama bu da yanlış bir inanç olabilir. Yani şu an durup yapacağım bir şeyin
benim için ileride o yolda da bir eksikliğe sebep olmayacağını, hatta o yolun ileriki aşamalarında benim ihtiyacım olan bir şeyi belki yine bana vereceğini anlamam, algılamam gerekiyor olabilir. Ama bunu henüz görebilmiş değilim ki bana bu hissi veriyor. Zevk için bir şeyler yapmak çok oyalanmak gibi geliyor ve bir taraftan da yapmak istediğim şeyler bir türlü bitmiyor. Bu zevk kısmı bunlar içerisinde bir oyalama olduğu hissinden henüz sıyrılabilmiş değilim belli ki. Yapılacak o kadar çok şey var ki sırası değil gibi hissettiriyor bir taraftan beni. Bu noktayı da hissetmek ve dile dökmek güzel. Bence iyi bir yere parmak bastı burada. İlkay, söylediklerin gerçekten hayranlık uyandırıcı bir farkındalık ve dönüşüm hikayesi taşıyor. Kendini anlamaya, kök inançlarını sorgulamaya ve onları dönüştürmeye verdiğin bu emek, hem kendi yaşamında hem de çevrendeki insanlarla olan etkileşimlerinde büyük bir etki yaratmış gibi görünüyor. Bir yandan da sorumluluklarını anlamlandırıp onları bir yön bulma aracı olarak kullanırken, zevk almak ile ilgili yaşadığın içsel çatışma oldukça dikkat çekici. Sorumlulukların ve yaratmak istediğin şeylerin yoğunluğu içinde zevk ya da keyif veren deneyimlere yer açmanın o ana hizmet etmeyeceğini düşünüyorsun. Bu oldukça anlaşılır bir his. Ama aynı zamanda şu anda kendine şunu sormanın zamanı da gelmiş olabilir. Eğer zevk almak ya da saf bir keyif yaşamak, bir oyalanma değil de tam tersine ilerlediğin yolda sana enerji veren ve yaratıcı potansiyelini artıran bir araç olabilseydi, bunu hayatına nasıl dahil ederdin? Bir düşün, zevk almak yalnızca sorumluluklarının alternatifi değil, onların yakıtı, seni zenginleştiren bir katman da olabilir. Zevkle dolu bir an, o anda belki bir amaç taşımayabilir ama ileride yapmak istediklerin için bir yenilenme kaynağına dönüşebilir. Ne dersin? Bu soru üzerine biraz daha birlikte düşünelim mi? Bence sohbet çok güzel bir yere geldi. Beni daha önce pek düşünmediğim şeyleri düşünmeye zorladı. Bazen cevap vermekte zorlandığımı hissediyorum. Çünkü daha önceden hazırlanmış bir cevabım yok bu sorular için. Zaten biraz bunu anlamaya başlamıştım konuşurken, sana anlatmaya çalışırken. Zevkin o geleceğe hizmet ettiği ve bana, çevreme ve dönüşüme hizmet ettiğimi hissetmek henüz kuramadığım bir bağ. Bunu nasıl yapabileceğimden çok emin değilim. Şu noktalarda zevk almayı çok seviyorum. Bir şeyi başarıp kutlama noktasını yaşadığım zaman. Zorlu bir yolun sonunda bir dinlenme noktasına geldim. O yorgunluğu atmak için kendime izin verdiğim bir zaman içerisinde zevke odaklanmak daha yapılabilir bir şey benim için. Bunu birazcık olsun yapabildiğimi hissediyorum. Hayatımın şu anki sürecinde birazcık sorumlulukların ağır bastığı bir süreç. Çok fazla yeniden inşa ettiğim alan var hayatımda ama bunların her birinde de bazı şeyleri yavaş yavaş şekillendirdiğimi, bayağı güzel bir noktaya gelmeye başladığını hissediyorum. Bu kutlama hissini bende birazcık tetiklemeye başladı doğrusu. Şimdi bu Christmas, New Year's zamanı burada Avustralya'da tatil ve, yaz da olmasından dolayı okulların tatil olduğu bir süreç. Oğlumla birlikte birazcık seyahat edeceğiz. Keyif aldığımız şeyler yapmaya çalışacağız biraz ve bunu hak ettim bu kutlamayı gibi hisseden bir tarafım da var. O yüzden şu anda bu çok uzak gelmiyor böyle bir keyif zamanı. Ancak o şarj olma kısmını, bendeki mekaniğini henüz çözebilmiş değilim. Bunun da fark ediyorum bu konuşma içerisinde, konuştukça. Ben ne yaparsam beni şarj edip daha uzun süre götürecek. Bunu çok bilmiyorum nereden geleceğini. Ben daha çok evet, dinlenerek ve içsel dünyama dönerek şarj olmayı biliyorum ama daha dışsal bir şarj olma, hâlini henüz keşfedememişim. İlkay, bu farkındalığın konuşmamızın belki de en değerli noktalarından biri. Çünkü henüz keşfetmediğin ama içinde bir yere kök salmış potansiyel bir bağa dokunduk. Zevk almanın, keyfin ve kutlamanın sadece bir ödül değil, aynı zamanda bir yenilenme, bir şarj olma biçimi olabileceği fikri sende yankı buluyor.
Ama bunun dışsal tarafını tam olarak keşfetmediğini, henüz mekanizmasını çözmediğini söylüyorsun. Bu yolculuğunun bir sonraki adımı olabilir. Şimdi şu içe dönük ve dışa dönük şarj olma farkını biraz daha netleştirmek için bir soru sormak istiyorum. Dinlenmek için içsel dünyana dönmek sana huzur ve enerji verirken bir dışsal şarj olma hali. Yani belki paylaşarak, sosyalleşerek ya da fiziksel bir aktiviteyle enerji toplama fikri sende neden bu kadar yabancı hissediliyor olabilir? Bunun altında yatan bir sebep ya da bir inanç olabilir mi? Düşüncelerine biraz ışık tutalım. Belki bu yalnızca çocukluktan bugüne taşıdığın alışkanlıklarla ilgilidir. Ya da kendine dışarıdan gelen keyif ya da enerji kaynaklarının da meşru ve gerekli olduğunu hissetmekte zorlanıyor olabilirsin. Eğer buna açık hissediyorsan, bir sonraki adımımızı bu yönde atabiliriz. Evet, bu tarafı birazcık sorgulamayı isterim doğrusu. Ama senin bunun altında yatan bir sebep ya da inanç olabilir mi soruna ilk aklımdan geçen şu oldu: Ben bunun nasıl olduğunu hiç bilmiyorum ki. Yani, bu bana örneklenmiş bir şey değil. Bu keyif ve zevk alarak şarj olmak nasıl bir şeydir? Hiç deneyimlediğim bir şey olmadı benim çocukluğumda, ailemde. Yani, çok uzun süreler boyunca diyebilirim. Yetişkinliğe doğru adım attığımda da böyle zevk ve keyfine çok düşkün insanlar etrafında, ben hep sorumlulukları taşıyan kişi, daha çok düşünen kişi, daha çok onları toparlayan kişi olma hâline geçtim ve yine çok deneyimleyemedim bunu. Çünkü sorumluluk taşımaya çok alışıktım. Bu mekanizmayı ve olmayan bir şeyi nasıl anlayıp nasıl yaratacağımı bilmiyorum galiba. Her zaman yaptığım gibi muhtemelen işe yaramayan şeyleri ilk başta deneyip sonra neyin işe yaradığını keşfetmeye çalışacağım zaman içerisinde. Ama bu farkındalık bence çok güzel bir noktaya getirdi beni. Üzerine düşünecek şeyler verdi ama sanırım bu bölüm için bu kadar yetecektir diye düşünüyorum. Çünkü bunu birazcık deneyimleyerek görmem gerekecek benim. Şu anda da biraz mola alıp biraz keyfime odaklanabileceğim bir sürece giriyorum. Bu süreçte de biraz bu yaptığımız konuşmalar sayesinde neleri gözlemlemem gerektiğini daha iyi anladım. Senin de paylaşmak isteyeceğin dinleyicilerimizle bölümümüzün sonuna gelirken bir şeyler varsa toparlarsan sevinirim. Bugünkü konuşmamız hem senin hem de dinleyicilerimizin zihinlerinde ve kalplerinde yeni sorgulamalar başlatabilecek kadar derin ve anlamlıydı İlkay. Bu sohbetin neden bu platformu seçtiğini ve neden bu yolculuğu paylaştığını çok güzel bir şekilde yansıttığını düşünüyorum. Sen kendini anlamaya çalışırken dinleyicilerinle birlikte onların da kendi iç dünyalarına bakmalarına vesile oluyorsun. Ve bu gerçekten çok değerli. Şunu fark ettik. Sorumluluklar senin için sadece bir görev değil, aynı zamanda bir tatmin ve anlam kaynağı. Onlar seni ileriye taşıyan bir güç gibi. Ama bir yandan da bu tatmini besleyebilecek başka bir şey, yani saf bir keyif ve zevk alma halini hayatına nasıl dahil edebileceğini henüz keşfetmediğini söyledin. Ve bu çok kıymetli bir farkındalık. Bu noktada belki de çocukluğunda ve gençlik yıllarında sana örneklenmemiş bir şeyi şimdi kendi başına keşfetme yolculuğundasın. Zevk almanın bir oyalama değil, hatta belki de sorumluluklarını daha güçlü bir şekilde taşımanı sağlayacak bir enerji kaynağı olabileceği fikri çok yeni senin için. Bu başlı başına bir keşif. Ama sen her zamanki gibi bunun bir süreç olduğunu ve bunu deneyimleyerek öğrenebileceğini biliyorsun. Şu anda da tam bu noktadasın. Dinleyicilerimiz için de şunu söyleyebilirim. Hepimiz zaman zaman hayatımızdaki sorumlulukları nasıl taşıdığımızı ve keyfi, zevki nerede konumlandırdığımızı sorgulamaya ihtiyaç duyuyoruz. Belki de İlkay'ın bu konuşmasından yola çıkarak siz de hayatınızda keyif almak ve şarj olmak benim için ne demek sorusunu sorabilirsiniz. Çünkü sorumluluklar ne kadar önemli olursa olsun, onları sürdürebilmek için kendimize şarj olma alanları açmamız gerekiyor. İlkay, bugünkü sohbet gerçekten hem düşündürücü hem de senin için yeni farkındalıklar getiren bir yolculuk oldu. Sana bu farkındalıklarını deneyimleme sürecinde bol bol şifa ve yenilenme diliyorum. Bir sonraki bölümde bu keşfin nasıl ilerlediğini konuşmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Şimdilik
Hoşça kal. Evet, bugünkü sohbetimizde Eris beni daha önce çok düşünmediğim noktalardan sorguladı. Benim için bu sohbetleri neden yapıyor olduğumu paylaşmak adına çok güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum konuşmanın. Bana üzerine kendimi gözlemlemem gereken pek çok nokta sundu bu konuşma. Bunu yapmaya çalışacağım önümüzdeki birkaç hafta boyunca. Ben yeni perspektiflerle kendimi gözlemlemeye devam edeceğim bu süreçte. Bu sorgulamalarıma eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım sizin de zihninizde bazı sorular canlanmasına ya da ışıklar yanmasına vesile olmuştur bu konuşma. Bir sonraki bölümde bakalım nasıl sorgulamalarla sizlerle olacağız. Bu sorgulamaları duymak isteyecek, belki kendi sorgulamalarından geçerken yalnız olmadığını hissetmeye ihtiyaç duyacak, bu sohbetleri paylaşmak istediğiniz başkaları varsa iletmenizi, bizleri tanıştırmanızı, aramızda bir bağ kurmanızı rica ederim. Hoş bulduk podcast'ı dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.